Doğada hiçbir canlı tek başına yaşamaz. Peki bir türün artışı ya da azalması tüm sistemi nasıl sarsar? Bugün komünite kavramını tür içi rekabetten av-avcı dengesine, simbiyotik ilişkilere kadar doğanın görünmez stratejileriyle birlikte analiz edeceğiz. Denge mi, mücadele mi? Kararı birlikte vereceğiz. Yeryüzündeki ormanlar, göller, akarsular, denizler, okyanuslar, çöller ve kutuplar, canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürdükleri, barındıkları ve üreyebildikleri yerlerdir. Tüm bu ortamlarda organizmalar birbirleri ve yaşadıkları çevre ile sürekli etkileşim içindedir. Belirli bir alan içerisinde birbiriyle etkileşim halindeki tüm türlerin oluşturduğu topluluk, komünite olarak adlandırılır. Komüniteler, büyüklük ve tür çeşitliliği açısından birbirinden farklılık gösterir. Bir komünite içerisinde başka komüniteler de bulunabilir. Etkinlik içinde verilen Yumurtalık Lagünü Milli Parkı'nın birçok hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yaptığı bilgisini hatırlayınız. Lagünde yaşayan tüm canlı türleri bu alandaki komüniteyi oluştururken, orada bulunan ve bir ağaç üzerinde yaşayan kuşlar, böcekler, böceklerle beslenen farklı türler de komüniteye örnek teşkil eder. Komünitelerin yapısı ve büyüklüğü, çevresel koşullar ve abiyotik faktörlere, enlem, yeryüzü şekilleri, iklim gibi bağlı olarak değişir. Karasal komünitelerin aldığı ışık miktarı ve süresi, nem oranı, sıcaklık, yağış miktarı gibi iklimsel olaylar canlıların dağılımını etkilemektedir. Örneğin bol yağış alan tropikal bölgelerde canlı çeşitliliği fazla iken, kutup bölgelerinde ve çok az yağış alan çöllerde daha azdır. Su komünitelerinde çeşitlilik, suyun derinliği, karasal alana olan uzaklığı ve kirlilik ile değişiklik gösterir. Işığın ulaşabildiği bölgeler fotosentetik canlılar açısından zengindir. Derinlik arttıkça ışık azaldığından fotosentetik canlılar azalır. Buna bağlı olarak sudaki çözünmüş oksijen miktarı ve dolayısıyla tür çeşitliliği azalır. Işığın ulaşamadığı derinliklerde genellikle fotosentetik olmayan farklı türler bulunur. Suların evsel ve endüstriyel atıklarla kirlenmesi, belirli türlerin anormal artmasına, birçok türünde yok olmasına veya sayıca azalmasına neden olur. Sıcaklık, yağış, ışık miktarı gibi çevresel koşulların yanı sıra, doğal yaşam alanlarında beslenme, üreme, avlanma, barınma gibi nedenlerle rekabet, av-avcı, parazitlik gibi ilişkiler, türlerin yayılışını belirleyen diğer etmenlerdir. Komünitede tür içi ve türler arası etkileşimler. Rekabet. Doğal yaşam alanlarında besin, barınma, ışık, su gibi sınırlı kaynaklardan faydalanmak isteyen aynı türün bireyleri ya da aynı kaynaklardan faydalanmak isteyen farklı türler birbirleriyle rekabete girebilir. Aynı türden bireylerin gereksinimleri genellikle benzerdir. Bir türün birey sayısı arttıkça aralarındaki rekabet de artar. Bu rekabet, tür içi rekabet olarak adlandırılır. Ortamda yeterli kaynak yoksa, birey sayısı artmışsa ya da bireyler üreme evresindeyse aralarındaki rekabet daha da artar. Ortamda bulunan kaynaklar yeterli olduğunda bireyler arasında rekabet azalır. Tür içi rekabette bireylerin genetik çeşitlilikleri rekabetten farklı etkilenmelerine ve bireylerin birbiri üzerinde üstünlük elde etmelerine neden olur. Örneğin bir ormandaki aynı tür ağaçlar güneş ışığına erişim için rekabet eder. Uzun ağaçlar daha kısa olanların gölgede kalmalarına ve gelişimlerinin yavaşlamasına veya durmasına neden olur. Komünitelerde aynı kaynaktan faydalanmak isteyen farklı türler arasında görülen rekabete türler arası rekabet denir. Bir komünitede yaşayan farklı türlerin kullandıkları aynı kaynaklar ne kadar sınırlıysa rekabet o kadar artar. Vahşi doğada benekli sırtlanlar ve aslanların besin kaynaklarını korumak için rekabet etmesi, türler arası rekabete örnek verilebilir. Bir organizmanın veya aynı türden oluşmuş bireylerin doğal yaşama ortamı habitat olarak adlandırılır. Rekabetin ortaya çıkmasının temel nedeni aynı habitatta bulunan türlerin ekolojik nişleridir. Ekolojik niş, bir türün yaşamını sürdürmek için yapmış olduğu tüm faaliyetlerin yanı sıra diğer canlılarla olan ilişkilerini ve ekosistem içindeki işlevini belirtir. Ekolojik nişleri aynı olan türler, birbirleriyle besin, alan, sıcaklık gibi faktörlerden dolayı rekabete girer. Rus bilim insanı Gauss,
Ekolojik nişleri örtüşen Paramecium aurelia ve Paramecium caudatum türleri arasındaki rekabeti gözlemlemek için deney tasarlamıştır. Deneyinin birinci aşamasında bu iki türü her gün belli bir miktarda besin vererek sabit koşullarda ve ayrı kültür ortamında yetiştirmiştir. Her iki türün de sayısı başlangıçta artmış, daha sonra sabit kalmıştır. Deneyin ikinci aşamasında Gauss, iki türü aynı kültür ortamına birlikte koymuş ve belirli bir zaman sonra Paramecium aurelia'nın yaşama devam ettiğini, Paramecium caudatum türünün ise tamamen yok olduğunu gözlemlemiştir. Bu olayda başlıca belirleyici etken, Paramecium aurelia popülasyonunun diğer türe göre daha hızlı üreme özelliğine sahip olması ve ortamdaki sınırlı besin maddelerini daha etkin kullanmasıdır. Av-avcı ilişkisi. Komünitede tür içi ve türler arası rekabet gibi komünite yapısını etkileyen bir diğer etmen, türler arasında görülen av-avcı ilişkisidir. Komünitelerde yaşayan hayvan türlerinin çoğu başka bir canlıyı yiyerek beslenir. Beslenmek için bir canlıyı avlayıp yiyene avcı, besin alan canlıya da av denir. Bir komünitede av-avcı arasında azalma ve artma şeklinde bir denge vardır. Özellikle tek av türüyle beslenen avcı popülasyonlarında bu durum bariz bir şekilde görülür. Avcı sayısı artarsa zamanla av miktarı azalır. Av miktarı azaldığında yeterli besin bulunmadığı için bir süre sonra avcı sayısında azalma görülür. Örneğin Kanada ve Alaska'nın ormanlık bölgelerinde yaşayan Kanada vaşağı besin olarak çoğunlukla kar tavşanını tüketir. Kar tavşanını avlayan vaşak sayısı artış gösterdiğinde tavşan sayısı azalır. Tavşan sayısının azalması sonucu vaşaklar arasında rekabet başlar. Yeterde av olmadığından vaşakların bir kısmı komüniteden ya göç eder ya da ölür. Ölümler ve göçler vaşak sayısını azaltır. Bu durum tavşanlar üzerinde baskıyı azaltacağı için tavşan sayısı yeniden artar. Böylece tavşanların ve vaşakların sayısı birbirini izleyen artış ve azalışlar şeklinde dalgalanma gösterir. Simbiyotik ilişkiler. Komünitelerin yapısını etkileyen bir diğer durum ise türler arasında görülen simbiyotik ilişkilerdir. İki ya da daha fazla türün bir arada, yakın bir ilişki içinde yaşamalarına simbiyotik ya da ortak yaşam adı verilir. Ortak yaşam ilişkisinde bazı türler zarar, bazıları fayda görebilirken, bazıları ise ne fayda ne de zarar görür. Türler arasındaki birlikte yaşam, mutualizm, kommensalizm, amensalizm, parazitizm gibi farklı şekillerde gerçekleşir. Mutualizm. Birlikte yaşayan her iki türün de karşılıklı fayda gördüğü simbiyotik ilişki biçimidir. Mutualizm, farklı özelliklere sahip canlılar arasında gerçekleşir. Örneğin, insanın kalın bağırsağında yaşama ortamı ve besin bulan yararlı bakteriler, sentezledikleri K ve B vitaminleri ile insan sağlığına olumlu katkıda bulunur. K vitamini, kanın pıhtılaşmasında, kemik sağlığının desteklenmesinde ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir. B vitamini ise kalp sağlığının korunmasında ve kan hücrelerinin sentezinde etkilidir. Bakteriler, insan sağlığına katkıda bulunurken bağırsakta barınır ve beslenir. Bu birliktelikten hem bakteri hem insan karşılıklı fayda sağlamış olur. Mütüalizmin bir başka örneği ise fasulye, bezelye, bakla, yer fıstığı gibi baklagillerin kökleriyle toprakta yaşayan ve havanın serbest azotunu bağlayabilen azot bakterileri rizobium arasında görülür. Azot bakterilerinin bu bitkilerin köküne yerleşmesiyle nodül adı verilen yapılar oluşur. Bu nodüllerde azot bakterileri havanın serbest azotunu dönüştürerek bitkilerin kullanabileceği duruma getirir. Bu birliktelikte bitki, azot ihtiyacını karşılarken, azot bakterileri de ihtiyaç duyduğu organik besinleri bitkiden alır. Baklagil bitkileriyle azot bağlayıcı bakterilerin karşılıklı fayda gördüğü bu ilişki, aynı zamanda toprağın azotça zenginleşmesini sağlar. Bazı mutualist ilişkilerde türler birbirini tamamlar. Bu ilişkilerde en azından türlerden biri diğeri olmadan hayatta kalamaz. Bu çeşit mutualizm, zorunlu mutualizm olarak adlandırılır. Örneğin liken birliğini oluşturan alg ve mantarlar arasında böyle bir birliktelik vardır.
Alg hücreleri fotosentez ile oluşturduğu organik molekülleri ve oksijeni kendisini saran mantar hiflerine verir. Mantarların hifleriyle ortamdan aldığı su ve mineral ise alg hücrelerine iletilir. Bazı mütualist birlikteliklerde ise zorunluluk yoktur. Bu çeşit mütualizme isteğe bağlı mütualizm ya da gevşek mütualizm adı verilir. Bu birliktelikte iki tür bir arada birbirlerinden fayda sağlarken birliktelik bitse de yaşamlarına devam edebilir. Örneğin karga kızıl geyiğin üzerinde bulunan böceklerle beslenir. Bu sayede geyik de bu zararlı böceklerden korunur. Kommensalizm. Komünitelerde görülen diğer bir simbiyotik ilişki çeşidi ise kommensalizmdir. Bu birliktelikte türlerden biri fayda görürken diğeri ne fayda ne de zarar görür. Örneğin remora balıkları köpek balığının yiyecek artıklarıyla beslenir ve onun hareketiyle yer değiştirir. Remora balıkları bu ilişkiden fayda sağlarken köpek balığı fayda sağlamaz ya da zarar görmez. Amenselizm. İki farklı türe ait organizmalar arasında birinin engellendiği ya da yok edildiği, diğerinin etkilenmediği ilişki biçimidir. Örneğin ceviz ağacının yaprak ve meyvelerinden salgılanan ve yağmur sularıyla toprağa inen bir madde, ceviz ağacını etkilemezken onun altında bulunan otsu bitkilerin gelişimini engeller. Parazitizm. Birlikte yaşayan iki türden biri yarar, diğeri bu ilişkiden zarar görüyorsa, bu ilişki biçimine parazitizm denir. Birliktelikten fayda sağlayan tür parazit, zarar gören tür ise konak olarak adlandırılır. Parazitler, başka canlıların üzerinde ya da içinde yaşayarak onların besinlerine ortak olur. Bu canlılar genellikle yaşadıkları konağa zarar verir. Bazı parazitler çok küçük yapıdadır ve konak canlının içinde yaşar. Bu tür parazitler hızla çoğalabilir ve konağın hastalanmasına ya da ölmesine yol açabilir. Virüsler, bazı bakteri türleri, bazı protistler ve bazı mantarlar bu gruba girer. Diğer parazitler ise daha büyük yapılıdır ve genellikle çok hücrelidir. Bağırsak solucanları, bitler ve bazı parazit bitkiler bu tür parazitlere örnek verilebilir. Bitkisel parazitler, başka bir bitki üzerinde yaşamını sürdüren bitkilerdir. Parazit bitkilerin kök sistemi gelişmemiştir. Kök benzeri emeçleri sayesinde konak bitkiden su, mineral ve organik besin alır. Yarı parazit ve tam parazit olmak üzere iki grupta incelenir. Yarı parazit bitkiler, emeçleriyle üzerinde yaşadıkları bitkilerden yalnızca su ve mineral alır. Klorofilleri vardır, fotosentez yapar. Ökse otu en bilinen yarı parazit bitkilerden biridir. Tam parazit bitkiler, kloroplastları bulunmadığı için fotosentez yapamaz. Bu nedenle tüm ihtiyacı olan organik ve inorganik maddeleri üzerinde yaşadıkları bitkiden almak zorundadır. Canavar otu tam parazit bitkilere örnektir. Hayvansal parazitler, bir hayvanın içinde ya da üzerinde yaşayan canlılardır. Bu canlılar besin ve enerji ihtiyacını konak canlıdan karşılar. Hayvansal parazitler, dış parazit ve iç parazit olmak üzere ikiye ayrılır. Dış parazitler, yaşadıkları konağın kan, deri, saç gibi dokularıyla beslenir. Konağın üzerinde sürekli veya geçici olarak bulunabilir. Taşıdıkları hastalık etkenlerini kan yoluyla konağa bulaştırarak hastalığa neden olabilir. Bit, pire, kene, sülük, sivrisinek gibi canlılar dış parazit örnekleridir. İç parazitler, sindirim sistemleri iyi gelişmediğinden konağın sindirim kanalındaki besinlerle ya da diğer vücut sıvılarıyla beslenir. İç parazitlerin üreme yetenekleri yüksektir. Bu canlılar çok hızlı üreyip çoğalarak içinde yaşadıkları konağa zarar verir. Kıl kurdu, tenya, bağırsak solucanı gibi canlılar iç parazit örnekleridir. Komünitelerde süksesyon. Komünitenin önemli özelliklerinden biri dinamik bir yapıda olmasıdır. Komüniteyi oluşturan canlı ve cansız etmenler kendi içinde sürekli bir etkileşim ve değişim içindedir. Komünitelerde çevresel faktörlerin etkisiyle zamanla ortaya çıkan ve düzenli olarak tekrar eden küçük çaplı değişimler görülür. Ancak orman yangınları, volkanik patlamalar, toprak kayması gibi büyük çevresel etkenler komünitenin yapısını bozabilir. Bu tür büyük çaplı bozulmaların ardından komünitelerdeki denge yeniden kurulur. Yeniden denge sağlanırken komüniteye hakim olan türler değişebilir. Böyle bir süreçte ilk olarak yeni koşullara uyum gösterebilen ve çevreyi değiştiren öncü türler ortaya çıkar.
Zamanla bu türlerin yerini daha karmaşık yapılar ve türler alır. Bir bölgedeki türlerin zaman içinde sıralı olarak birbirinin yerini alması süksesyon olarak adlandırılır. Örneğin volkanik patlamalar veya toprak kaymaları sonucu toprağın kaybolduğu bölgelerde başlangıçta canlı yaşamı mümkün değildir. Bu tür yerler bitkilerin yetişmesine uygun olmadığı için buralarda süksesyon süreci çok yavaş başlar ve yüzlerce yıl sürebilir. Kaya, kum, çakıl gibi toprak içermeyen bölgelerde ilk önce kayalık ve taşlık yerlere uyum sağlamış likenler yerleşir. Bu süreç uzun yıllar sürebilir ve likenler toprak oluşumunu başlatır. Belli bir süre sonra yosunlar da ortaya çıkarak toprağın nemli kalmasına yardımcı olur. Ardından heterotrof organizmalar bu alana yerleşir. Uzun yıllar sonra otsu bitkiler gelişir ve bu süreçle birlikte çevredeki hayvan türlerinin sayısı da artar. Zamanla çalılar, bodur ağaçlar ve büyük ağaçlar sırasıyla bölgeye yerleşir. Bu evrelerde ağaçlar çok sayıda bitki ve hayvan türleriyle bir komünite oluşturur. Bir orman yangını sonrasında bitki örtüsünün kısmi veya tam olarak yok olması, süksesyon sürecinin yeniden başlamasına örnek oluşturur. Yangından önce genellikle ormana uzun boylu ağaçlar hakimken, yangından sonra bu alanda ilk olarak öncü türler olan otsu bitkilerin büyüdüğü görülür. Ardından otlarla birlikte funda, çalı gibi ara türler gelişir. Yıllar geçtikçe çam, meşe, ceviz gibi ağaçlar çalıların yerini almaya başlar. Yaklaşık 150 yıl gibi bir süre sonunda orman yangından önceki topluluğa benzer bir dengeye ulaşır. Bu denge durumu ancak bir sonraki büyük çevresel bozulmaya kadar devam eder. Popülasyon dinamikleri. Popülasyon, bir ekosistemde belli bir alanda yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa popülasyon denir. Ekolojik organizasyon düzeyleri küçük birimden büyüğe doğru şu şekilde sıralanır: organizma, popülasyon, komünite, ekosistem, biyosfer. Ana vatanı Türkiye olan ve Antalya ili çevresinde yaşayan alageyikler ile Türkiye'nin batı kesimlerindeki kıyı kuşağında yaygın olarak bulunan anemon çiçekleri popülasyona örnek verilebilir. Popülasyonu oluşturan bireyler benzer çevre koşullarından etkilenir ve bu koşullar altında yaşar. Her ne kadar bazı türlerin bireyleri çevre koşullarına karşı farklı dirence sahip olsa da, genellikle beslenme şekilleri ve yaşam gereksinimleri aynıdır. Bu bireyler aynı kaynaklardan beslenir ve birbirleriyle etkileşim halindedir. Popülasyon içindeki bireyler arasında genetik alışverişi olur. Bu etkileşim popülasyonun yapısal özelliklerini etkiler. Popülasyonlar dinamik bir yapıdadır ve sürekli değişim içindedir. Bir popülasyonu oluşturan bireylerin zaman içindeki değişimleri ve bu değişimlere neden olan faktörler popülasyon dinamiği olarak adlandırılır. Popülasyonların bulunduğu alan, Toros Dağları kadar geniş ya da bir gölet kadar küçük bir alanda olabilir. Popülasyonun yoğunluğu, büyüklüğü, popülasyondaki birey ve yaş dağılımı, popülasyonlarda farklılık gösteren özelliklerdendir. Popülasyon yoğunluğu. Birim alan ya da birim hacimde bulunan birey sayısına popülasyonun yoğunluğu denir. Örneğin bir bölgede 1 kilometrekare alanda bulunan sincap ya da meşe ağacı sayısı, o alandaki sincap ve meşe ağacı popülasyonunun yoğunluğunu verir. Yoğunluk popülasyonların en önemli özelliklerinden biridir. Popülasyon yoğunluğu zaman içinde ölümler, göçler, doğumla yeni bireylerin eklenmesi veya doğal yaşam alanlarının tahribi ile değişebilir. Popülasyon yoğunluğu, doğum ve popülasyona yeni bireylerin katılmasıyla artarken, ölüm ve bireylerin popülasyondan ayrılıp gitmesiyle azalır. Popülasyon büyüklüğü. Belirli bir zaman diliminde bir popülasyonda bulunan toplam birey sayısı, o popülasyonun büyüklüğünü gösterir. Popülasyonların yaşadığı ortamlar sınırlı çevresel faktörler içerir. Popülasyonlar yaşadığı çevrede ihtiyaçlarını karşılayabildikleri sürece yaşar ve çoğalmaya devam eder. Popülasyonların büyüklüğü, doğum oranı ve içe göçlerle artarken, ölüm oranı ve dışa göçlerle azalır. Birim zamanda ölüm nedeniyle popülasyondan eksilen birey sayısı, ölüm oranını, üreme yoluyla popülasyona katılan birey sayısı ise doğum oranını verir. Bir popülasyona başka popülasyonlardan bireylerin katılması içe göç, popülasyondan bireylerin ayrılıp başka popülasyonlara gitmesi ise dışa göç olarak adlandırılır.
Belli bir zaman aralığında popülasyon büyüklüğündeki değişiklik aşağıdaki gibi hesaplanabilir. Popülasyon büyüklüğündeki değişim A eşittir doğum ve içe göç B eksi ölüm ve dışa göç C formülüyle hesaplanır. B büyüktür C, doğum ve içe göç sayısı, ölüm ve dışa göç sayısından fazla ise popülasyon büyür. B küçüktür C, ölüm ve dışa göç sayısı, doğum ve içe göç sayısından fazla ise popülasyon küçülür. B ve C değerleri aynı ise popülasyon dengede kalır. Birim alanda bulunabilecek maksimum birey sayısına taşıma kapasitesi denir. Bir popülasyonun yaşadığı çevrede büyüme ve gelişmesini engelleyen her türlü biyotik ve abiyotik faktöre çevre direnci adı verilir. Birey sayısı taşıma kapasitesine yaklaşan bir popülasyonda besin kıtlığı, yaşama alanlarının azalması, salgın hastalıklar, rekabetin artması gibi nedenlerle çevre direnci artar. Bu durum popülasyon büyüklüğünün belli sınırlar içinde dengede kalmasını sağlar. Katılımınız için teşekkür ederim. Biocast